Merhabalar, ben Beste Doğa Güven. Bugün sizinle çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Size bir konudan bahsetmek istiyorum. Aslında bu bir soru, bir cümle. Ama bu soruyu, bu cümleyi hayatınızın her alanında, her konuda kullanmanızı isteyeceğim. Kaç yaşında olursan ol, yaşadığın durum ne olursa olsun. Aşkla ilgili bir konu olabilir, işle ilgili bir konu olabilir. Arkadaşlıkla yaşadığın spesifik bir konu olabilir. Yemek üzere olduğun bir yemek veya giyeceğin bir kıyafet konusu bile olabilir. Hayatının her konusunda bu soruyu mutlaka kendine sormanı isteyeceğim. Özellikle de kendini kaybolmuş hissediyorsan, hayatta bir karar vermen gerekiyorsa ve dediğim gibi bu karar çok büyük bir durum da olabilir. İşte ilişkini etkileyecek veya geleceğini etkileyecek bir karar olabilir. İşinle ilgili, okulunla ilgili çok önemli bir kararda da bu soruyu kendine sormanı istiyorum. Ama çok basit bir şeyde, giyeceğin bir kıyafet, arkadaşınla yaptığın bir sohbet veya bir eylem, telefonunu kullanma süren bile olabilir. Veya hangi kitabı okuyacağını seçeceğin o durum. Bu kitabı mı okusam yoksa bu kitabı mı okusam? Bu filmi mi izlesem, bu filmi mi yoksa bu müziği mi dinlesem, diğerini mi? Dediğin anda bile bu soruyu her zaman kendine sormanı istiyorum. Şimdi ilk başta soruyu söyleyelim. Sonra da bunun neden bu kadar önemli olduğunu ve neden hayatımız boyunca bunu duyduktan sonra da bir ömür aklımızın bir köşesinde bu soruyu her zaman kendimize sormamız gerektiğinin önemini konuşalım. Sorumuz şu arkadaşlar. Diyelim ki hayatta bir konuda kafan karışık. Bir seçim yapman lazım ve bir karar vermen lazım. Bu noktada kendine şunu soracaksın. Sorumuz şu. Benim yüksek versiyonum şu anda bu durumda ne yapardı? Bu bizim için çok önemli. Günümüzdeki her yaştan, her durumdan birçok insanın problemi aslında bu. En iyi versiyonuna göre yaşamıyor. Belki de en iyi versiyonunu hiç kafasında tasarlamadı bile. Ama merak etme. Video devam edince sana soru çalışmaları vereceğim zaten. Onların hepsini not aldım. Hepsini seninle paylaşacağım. Rahat ol. Videoyu izlemeye devam et. Şimdi bu neden önemli biliyor musunuz arkadaşlar? Hepimizin aslında bir en iyi versiyonu var. O en iyi versiyon var aslında. Ama nasıl var biliyor musun? Sen bugün ona göre yaşarsan var. Ona göre yaşamazsan yok. Hatta ona göre yaşamazsan ömrünü ve potansiyelini mahvedebilirsin. Boşa harcayabilirsin bu ömrü. Şimdi diyelim ki bir ilişkiye başlıyorsun ya da birini seviyorsun. Romantik bir ilişkiden gidelim. Arkadaşlıklara sonra geçelim. Üzülüyorsun, terk ediliyorsun. Kötü bir deneyim yaşıyorsun veya hayalindeki gibi çıkmıyor o kişi. Onunla ilgili çok güzel hayaller kuruyorsun ya da kafanda bir versiyonunu yaratıyorsun o kişinin. Sonra bir bakmışsın öyle biri çıkmamış. Sonra ne yapıyorsun? Günlerce ağlıyorsun. Kendini perişan ediyorsun. Ya da ne yapıyorsun? O kişiye mesaj atıyorsun. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Niye bana yazmadın? Gibi. Ya da saatlerini o kişiyi düşünerek geçiriyorsun. Niye bana yazmıyor? Niye bunu yaptı? Niye şunu yaptı? Niye beni terk etti? Beni sevmedi mi? Gibi. Günün, vaktin, en değerli şeyimiz olan zamanın buna gidiyor. Yaşam enerjin buna gidiyor. Peki, şimdi burada duralım. Sen bugün değer verilmeyen, sevilmediğin, istediğin kadar sevilmediğin, ilgi görmedin diyelim ki. Bir ilişkide kalıyorsun ya şu an sen. Sence senin en iyi versiyonun bunu kabul eder miydi? Çünkü etmemeliydi. Aslında bu videoyu çekimde şöyle oldu. Telefonum burada. Saat şu an parlıyor ama 2:27. Saat 2:27. Gecenin 2'si. Bugün bakın hala üstümde daha takımım var benim. Bakın daha hala çıkarmadım bile. Gün boyu seanslarım vardı. Sabahtan akşama kadar. O kadar yoğunum ki seanslarımda. Sonrasında Su'yla en yakın arkadaşım biliyorsunuz. Onunla buluştuk, sohbet ettik. Akşam yemeği yedik, kahve içtik. Sonra biraz arabada müzik dinledik vesaire. Ama benim videoda çekmem gerekiyor. Burada da siz beni bekliyorsunuz ama çok yoğunum. Ve şöyle de bir şey var. Evet ben Oğlak burcuyum öncelikle merak edenler için tipik bir oğlak ama ben işkolik birisi değilim. Benim işkolik olduğum tek yer seanslarım. Umursadığım tek şey danışanlarım. YouTube zaten bir iş değil. Burası sosyal medya. Yani kimisi kahve içtiği kahveyi paylaşır. Kimisi gittiği yeri paylaşır. Kimisi de yani ben de düşüncelerimi, fikirlerimi ve bilgilerimi paylaşırım gibi. Burası iş yeri değil. Burası kişisel bir hesap yani. Ben sizi seviyorum. Sizle konuşmayı seviyorum vesaire. Neyse benim için önemli olan tek şey danışanlarım. Şunu söylemek isterim ki aslında
aslında burada anlatmak istediğim. Benim için bir de arkadaşlar, yani danışanlarımdan sonra önem verdiğim şey de kendi kişisel zamanım. Yani ben aksine günlerimi çok keyifçi geçiririm. Ya keyif, ya kendim kadar keyifçi bir insan tanımıyorum. Yani o kadar keyifçiyimdir ki size anlatamam ve benim için keyif yapmak çok önemli. Yani günümün büyük bir kısmını keyifle geçiririm. Saatlerce yatarım mesela. Normal bir insan 8 saat uyuyorsa ben daha çok uyurum. Keyif yaparım. Böyle duşuma bile uzun uzun dururum. Böyle çok severim keyif yapmayı, kendimle ilgilenmeyi, kendimle vakit geçirmeyi, dinlenmeyi, duygularımla kalmaya bayılırım. Keyifçi biriyim. Bir yemek, onu beklerim vesaire gibi. Hani şunu söylemek istiyorum. Yoğunum evet, ama yoğunluğum sadece işimle değil, kendime yoğunum. Yani Beste Doğa Güven zaten başlı başına bir iş benim için, o kişi. Ben o kişiyle ilgilenmeyi, vaktimin çoğu ona gidiyor ama ona rağmen diyorum size, işte gün boyu seanslarım vardı bugün sabahtan akşama kadar. Sonra gittim arkadaşımla görüştüm, Su'yla, en yakın arkadaşımla, sonra kendime vakit ayırdım ve saat, tekrar göstereyim, görünmüyor buradan ama saat şu an 2:31 oldu. Gecenin 2:30'unda ben niye video çekiyorum? Cevabını söyleyin bana az önceki soruya göre. Çünkü benim en iyi versiyonum bunu yapardı. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ben şu an bu yaşımda, şöyle düşünün, bu yaşımda bile daha, yani bu yaşta bile bu kadar bir hayat varken, bir tempo varken, yani sabahtan akşama kadar danışanlarım var, arkadaşlarım var, sevgilim var, ailem var. Onlara vakit ayırmam lazım. Kendime vakit ayırmam lazım. Yani o 24 saatte dolu geçiyor ama şu noktada dolu geçiyor. Hani böyle koşturmacalı değil, çok keyifli dolu geçiyor benim için, onu da söyleyeyim. Ama buna rağmen ne yapacağım? Ne ara mesela YouTube'a video çekeceğim. Doğru değil mi? Bu vakit hani nerede çekeceğim? İşte burada çekeceğim. Gecenin 2:30'unda çekeceğim tam olarak. Çünkü benim yüksek benliğim bunu yapardı. Çünkü bu yaşta bile buysa bunun 10 yıl sonrasını düşünün. 10 yıl sonraki Beste Doğa Güven ne yapacak? Belki gerçekten ben o gün gecenin 4'ü çekeceğim mesela. Ki çok şükür ki enerjimi bitirmeyen tek şey kendi işimdir. Aslında hiçbir şey benim enerjimi bitirmez. Çünkü her şeyi keyifle yaparım ama bu hayatta zaten bunu daha önce de söyledim. Yani bir insanın, yani benim 13 yaşından beri bir insanın hayali, tek düşündüğü şey psikolog olmaksa, o kişi gördüğünüz gibi gün boyu seans da yapar. Gecenin 2:30'unda videoda çeker. Psikolojik burada da seans harici de sizleri de mutlu eder. Onların hayatını güzelleştirir. İnsanın işini severek yapması bu demek zaten. Ama şunu size söylemek istiyorum. Hayatta her konuda bunu düşünmenizi istiyorum ya. En iyi versiyonum şu an benim nasıl davranır? Bu kadar basit. Bir ilişkidesin, sana kötü davranıyor. Senin en iyi versiyonun o kişiyle birlikte olur muydu? Yani mesela işte hayal edeceğiz onu, lütfen bekle, geleceğiz oraya. İşte senin 20 yıl sonraki versiyonun, o hayallerini kurduğun kadın, o hayallerini kurduğun erkek, ona dönüşmüşsün. Tüm hayallerini yaşıyorsun böyle 30 yıl sonrası. O versiyonun bu durumu kabul eder miydi? Cevap hayır mı? Bitti, çıkarıyorsun o kişi hayatından, bitti. Yani sana böyle bir yazıyor, bir yazmıyor. Hayırdır? Bunu kabul edecek misin gerçekten? Canı isteyince yazacak, canı isteyince yazmayacak. Oldu canım. Ha, bunu kabul eder miydi senin o yüksek versiyonun, o hayallerindeki o versiyonun? Etmezdi. O zaman sen de etmiyorsun. Bu kadar basit. Su'yla bugün işte bu kırmızı takımım, şu kombini herhalde bir 40-50 yaşında biri yapardı. Ama akıl yaşım öyle zaten, hani beden yaşım 23, akıl yaşım 63 falan benim zaten, biliyorsunuz. Tipik bir oğlak diye bunu diyorum ya. Ben çocukken de böyleydim. Büyümüş de küçülmüş diyorlardı bana. Neyse, şu kombin nedir mesela, değil mi? Çünkü benim yüksek versiyonum, yüksek benliğim, en iyi versiyonum, o kadın Beste Doğa Güven herhalde şu korda giyinirdi. Bu tarz giyinirdi mesela, değil mi? O zaman ben bugünden böyle giyiniyorum ama hep böyleydim ben. Gerçekten ben lisede de böyleydim. Daha yaşımdan daha olgun davranırdım. Yani hep böyle bir kızdım gerçekten, kendimi bildim bileli. Şimdi giyim tarzı derken onu demek istiyorum. Yani en iyi versiyonun mesela şu an giydiğini giymiyorsa giymeyeceksin. Yani bu kadar basit. Bu arada yani herkesin en iyi versiyonu da böyle takım takım giyinmek zorunda değil. Ondan bahsetmiyorum. Siz beni anladınız o noktada. Şimdi bir şey daha var. En iyi versiyonun ne yapardı mesela? Nasıl arkadaşlarla görüşürdü? Neler konuşurdu arkadaşlarıyla? Ama sen belki ne yapıyorsun? 2-3 arkadaşın, 4-5 arkadaşın buluşuyorsun kafede. Lak 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 lak. Kanka bana bunu dedi. Kanka bana şunu dedi. Hikayemi beğenmiş. Bunu yapmış. Bomboş muhabbetler. İlişkinle ilgili bir problemin mi var? O zaman gidip terapi alacaksın. Saçma sapan arkadaşlarınla oturup lak 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 yaparak bir şey çözemezsin. Senin en iyi versiyonun
versiyonun onu mu yapardı? Senin o en iyi versiyonunu, hayallerindeki o insana dönüşmüşsün. Oturup böyle kahve içip kanka bana bunu dedi, kanka bana şunu dedi. Ay evet ya, niye öyle yaptın? Ay o kızı gördün mü? Evet. Senin vaktin bu kadar değersiz mi gerçekten? O kız ne giymiş? O kız ne yapmış? Ay nereye gitmiş? Ay şunun storiesini gördün mü? Çabuk bak. Bunlar ne ya? Bunun için mi yaşıyoruz gerçekten? Şaka mı bu şu an? Böyle bir şey yok. En iyi versiyonun gibi yaşamaya başlayacaksın artık. Bırak artık o boş muhabbetleri ya da o kız, o erkek işte kafede buluştun. Erkeklerin povunu yapalım biraz da, kızları yaptı. Kanka işte şu kızı gördün mü ya? Çok güzel kız ya. Kanka şöyle de böyle de. Bakın izleyici erkeklere de söylüyorum. 20'li yaşlarınızı, hani inşallah öncelikle harika bir kız karşınıza çıkar. Tıpkı sevgilimin karşısına benim çıkmam gibi. Hani inşallah böyle harika bir ilişkiniz olur beyler, onu demiyorum ama 20'li yaşlarınızı lütfen böyle boş boş yok şu kıza ne yapayım, buna ne yapayım, şuna ne yazayım diyerek de geçirmeyin. Bu yaşlar hayatınızı build etmeniz gereken yaşlar, kurmanız gereken yaşlar. Ha düzgün bir kız karşına çıkar, seversin, o da seni sever, devam edersin ama bu arada bu kızlar için de geçerli yani, ama bu erkeklere şu an kalbimden geldi bir tavsiye vermek. Çünkü hani oturup böyle sadece agalarla oturup kanka şu kızı gördün mü? Kanka şu kız çok güzel. İşte kız muhabbetleri. Kanka bunu dedi, şunu dedi. Nereye götüreyim? Ne yapayım? Kahveye mi çıkarayım? Yemeğe mi çıkarayım? Bu muhabbetler değil. Boş ver. Git kitap oku. Git terapi al. Git spora git. Spora yazıl. Böyle muhabbetleri boş ver. Hani o aga muhabbetleri boş. Kızlar sizin için de işte kız WhatsApp grupları, sabahtan akşama kadar dedikodu, sabahtan akşama kadar ay bu bunu yapmış, ay şunu ne dedi, ay şu hikayeme bakmış. Ya bomboş işler yapmayın artık. Git kitap oku. Git bir terapiye başla. Artık terapiye 2026 yılındayız. Hala terapiye gitmeyen yoktur diye düşünüyorum. Maddi durumu olmayıp gidemeyenlere hiçbir şey diyemiyorum. İnşallah sizler için de kalbimin duası ki bakın bana yazıyorsunuz, yorumlarıma girin bakın. Diyorlar ki Beste işe girdiğim an, maaşım olduğu an senden terapi alacağım. Bunları yazıyorsunuz bana mesela. O kişiler için Allah'ım ne olur size her yerlerden ve benden terapi için demiyorum, genel terapi almak isteyip alamayan herkes için farklı yerlerde vesaire, ki benim online terapi seçeneğim de var biliyorsunuz. Hani dünyanın her yerinden danışanım var. Amerika'sından İngiltere'sine, Hollanda'sından İtalya'sına, her yerden ama vesaire önemli değil. İnşallah terapi almak isteyip alamayan herkes için de inşallah Allah size her yerden, her kaynaktan, umduğunuz ummadığınız her kaynaktan da paralar yollar ve siz de mental sağlığınız ve hayatınız için, hayatınızın güzelleşmesi için inşallah terapi desteği alabilirsiniz. Kalbim sizlerle. Çünkü isteyip de alamayan çok kişi olduğunu biliyorum. İnşallah dediğim gibi Allah, hayat size bu konuda destek olur. Neyse. Dediğim gibi artık bugünden itibaren bir şeyleri değiştirelim lütfen arkadaşlar. Rica ediyorum. Ha bu arada terapi demişken de benden terapi almak isteyenleriniz için de buraya zaten mail adresini bırakmış olacağım. info@bestedoğa.com mail adresine mail atabilirsiniz. WhatsApp'tan iletişim kurmak isterseniz de WhatsApp için de WhatsApp numarası zaten isteyebilirsiniz oradan, ama bugünden itibaren artık hayatı değiştirelim lütfen diyorum. Yüksek versiyonun nasıl davranırdı? Bana bunu söyle. Şimdi zaten sorulara geleceğiz. Soru soracağım sana, yazacaksın da. Kusura bakma. En iyi versiyonun olmak istiyorsan uğraşacaksın. Hatta tamam hadi size bir güzellik hadi. Az sonra şuraya böyle tık 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 yazayım. SS alırsınız en son. Kağıda yazarım. Buraya koyarım böyle. Yapacağım bir şey. Tamam hadi yazmayın. SS alın hadi. Sizi seviyorum. Uğraştırmayayım sizi. Tamam. Sizi yormam. Canım abonelerim. Çok seviyorum sizi. Öpüyorum size. Neyse devam edelim. Bu işin sırrı bu. Hayatta herhangi bir konuda. Diyelim ki mesela bir film izleyeceksin, anladın mı? Yüksek versiyonla hizmet eden bir film izle mesela. Motive edici ya da böyle seni gaza getiren ya da aşksa bile böyle güzel aşk duyguları hissettirsin. Çünkü senin yüksek versiyonunun istediği şey güzel bir aşk yaşamaksa güzel aşk konulu bir film izle. Terk edilen, birbirini aldattı. Ha bu realiteyi hayatına çekmek istiyorsan yine senin tercihin. Çünkü bakın bir psikolog olarak söylüyorum. Herkes sağlıklı, ya kime göre sağlıklı öncelikle. Bunu yaşamak zorunda değil. Gerçekten bazıları bunu sever. Heyecan sever, aksiyon sever. Tam onu seviyorsan işte senin yüksek versiyonun gerilim, ayrıl, barış, tekrar, hani bu seven de var. Ama stabilite. Ben stabiliteciyim mesela. Yani sevgilimi çok seviyorum. Onu çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Bitti. Tamam bu kadar yeterli. Tek bir cümle. Ben onu çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Öyle. Ona göre filmler izleyeceğiz o zaman. Anlaşıldı. Yüksek versiyonun ne yapardı? Ona göre davranacaksın. Ya da diyelim ki eating disorder en sevmediğim şey. Size de hep bunu söylüyorum. Canınız ne istiyorsa onu yiyin ama bazı kişiler için yemek konusu önemli olabiliyor. Bazı kişiler için işte kaloridir, yediği yemektir önemli olabiliyor. O kişiler için
için söylüyorum. Onun dışında her şeyi yemekte serbestsiniz. Bu hayata bir kere geliyorsunuz. Canınız ne istiyorsa onu yapın. Ona bir şey demiyorum ama ya diyelim ki senin yüksek versiyonu böyle çok sağlıklı beslenen biri ise sen bugün sabah akşam fast food diyorsan yanlış yoldasın. Çünkü yüksek versiyonun onu yemezdi. Senin yüksek versiyonun, o en iyi versiyonu, yüksek benliğin ne yapardı, nasıl yaşardıysa her konuda yapmadan önce kendine bunu soracaksın. İşte benim dediğim gibi az önce. Yani şimdi gece olmuş 2.43. Gecenin 2.40'ında benim yüksek versiyonum video çeker miydi? Beste Doğa Güven düşünüyorum. İşte daha bu yaşında 20'lerinin başında bile işte sabahtan akşama kadar seansları var, yoğun. Bir de ben şöyleyim arkadaşlar. Ben evet bir sürü eğitim aldım, bir sürü okudum ama devam. Daha çok eğitim, daha çok bil, daha çok oku. Buna da vakit harcıyorum. Ya da mesela danışanlarımın notlarını eve gelince bir temize çekerim. Ona da benim böyle birkaç saatim gider mesela her gün. Yoğunumdur aslında ama severek yaparım. Çok severim. Yani her bir danışanım benim için çok kıymetli. Tabii ki bunu çok da söylememem gerekir ama çok kıymetliler. Ya da kendi kişisel dünyama çok vakit ayırırım gibi, sevgilime ya da işte aileme vesaire. Ama yine de o yüksek versiyonum daha bu yaşında böyleyse işte bir 10-20 yıl sonra daha yoğun olurum diye tahmin ediyorum şahsen. Hani bu bir şey böyle hani artan bir şey. O zaman gerçekten büyük ihtimalle benim yüksek versiyonum gece vakti video çekecek o senaryoda. Çünkü daha da yoğun olacak. Bundan daha da yoğun olursam belki gece 4'te çekeceğim yani. O zaman buna benim alışık olup bugün bu videoyu çekmem gerekiyordu tam olarak yani. Double shot espresso içtim geldim yani. Çünkü en iyi versiyonum bunu yapardım. Şimdi size burada telefonumdan birkaç tane soru okuyacağım. Bunu dediğim gibi koyacağım. Şimdi öncelikle başlıyoruz, tamam mı? Senden bir gözünü kapatmanı istiyorum. Kapat gözünü şu an, sadece sesimi dinle. Kapattın mı? Biraz kapalı kalsın. Hayatındaki en iyi versiyonunu bir düşünmeni istiyorum. Biraz düşün, kendini düşün. En iyi versiyonun olmuşsun. Mesela bayağı bir vakit geçmiş. Hayalindeki her şeye sahipsin. Ama hayalindeki her şeye sahip olmak sadece maddi olarak değil. Huzurlusun. En önemlisi. Sağlıklısın. En özgüvenli versiyonundasın. Çok özgüvenlisin. Her şey senin için çok iyi ilerliyor ve en güçlü halinsin. En iyi versiyonun olmuşsun. Yani bir insanın ulaşabileceği en yüksek potansiyeline ulaşmışsın. Hayal et bunu. Biraz hayal et. Şimdi ettiysen kendine şunları sor. Senin için not aldım. O kişi nasıl konuşurdu? Mesela o versiyonu senin nasıl konuşurdu? Ama sadece konuşmak değil, dinlemek de iyidir. Mesela senin o en iyi versiyonun nasıl konuşur? Nasıl dinler? Beden dili nasıldır mesela? O zaman bugün ona göre yaşayacaksın. En iyi versiyonun demek en huzurlu versiyonun demektir. Bunu da hatırlatayım. İkinci sorum. Kendine nasıl davranırdın? Mesela ben az önce ne dedim? En çok vaktimi hani danışanlarımdan sonra kime harcıyorum? Beste Doğa Güven'e. Beste Doğa Güven kim? Bu kişi. En kıymetli şey yine benim için. Ben bu kişiye iyi bakıyorum, iyi davranıyorum, çok seviyorum. O çok kıymetli benim için, yani Beste Doğa Güven. Peki sen kendine şimdi eğer bugün çok negatif konuşuyorsan, kendini sürekli eleştiriyorsan, kendinin üstüne gidiyorsan, kendine kötü bakıyorsan, onu az uyutuyorsan, ona kötü yemeklerle besliyorsan, kötü şeylerle besliyorsan veya onu aç bırakıyorsan, o yüzden diyorum yapmayın şunu. Şu aptal güzellik standartları, yani gerek yok buna. Canın ne istiyorsa onu yap. İşte onu aç bırakmak, ona kötü davranmak demektir. Ona iyi davranman lazım, yani kendine. Bir diğeri, insanların ona davranmasına neye kadar izin verirdi? Bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama birkaç video öncemde bunu konuşmuştuk. Yani insanların sana davranış şeklini sen belirliyorsun. Bu kadar basit. Bu bir kural. Bu bir kanun yani. Sen nasıl davranırsan sana öyle davranılır. Bu kadar basit. İnsanlara sınırlarını çizeceksin artık. İşte senin o en iyi versiyonun olmuş. Böyle arkadaşların yine seninle dalga geçebilecek mi? Saçma sapan şakalar yapabilecekler mi sana? Diyelim ki diyorum önemli bir insan oldun. Her insan önemlidir de anladık işte demek istediğimizi biz burada. Biz bizeyiz. Ama arkadaşlarımızın bize davranış şeklini de biz belirliyoruz çevrenin de. O zaman bugünden itibaren ona göre davranacaksın. Örnek bir başarılı bir insan düşün, yani böyle önemli bir siyasi figür olabilir. Bir konuda bir şey başarmış biri olabilir. İnsanlar ona gidip dalga geçebilir mi? Geçemez. O zaman sen de kendine bugünden itibaren dalga geçtirtmeyeceksin. Arkadaşlarına sınırını çizeceksin. Ya da kıskanç,
fesat. O insanları çevrende bulundurmayacaksın. Çünkü senin en iyi versiyonun bulundurur muydu? O zaman sen de bulundurmayacaksın gibi. Bundan bahsediyorum. Devam edelim. Sabah nasıl uyanırdı? Şimdi sabaha başlama şeklimiz çok önemli. Kader'in Sabah Yazıları diye bir video çekmiştim. Bu çok önemli arkadaşlar. O videoyu gidin izleyin. Sabaha nasıl başlıyoruz? Mesela senin o en iyi versiyonun nasıl başlar? Kaçta uyanır? Ne yapar? Bunu bir hayal et. Sabahlarını nasıl geçirir? Çünkü sabah önemli. Gününü nasıl geçirirdi senin o en iyi versiyonun? Ne yapardı mesela? Bir 24 saatini nasıl geçirirdi? Bunu biraz düşün şimdi. Bu yine çok önemli. Birisi onu reddettiğinde nasıl düşünürdü? Mesela sen şimdi diyelim ki reddedildiğinde ya da kötü bir deneyim yaşadığında mesela ne yapıyorsun? Karalar bağlıyorsun. Ki bak o noktada lütfen evinde oturup karalar bağlayacağına ya da sabote edeceğine, işte çivi çivi söker tekniği falan yapacağına, ay bu kişiyle olmadı gideyim duygularımı başka bir insanda yaşayayım onu unutmak için gibi şeyler yapıp kendine daha da yara açacağına lütfen bu noktada terapi al. Dediğim gibi terapi için buradaki mail adresine mail atıyorsunuz. Kendinle uğraş. Böyle evde karalar bağlama veya işte çivi çivi söker tekniği uygulama. Neyse buradaki sorumuz şu. Reddedildiğinde nasıl davranırdı? Belki senin yüksek versiyonun bunu pek umursamazdı. Hayatına devam ederdi ya da sorunun kendisine değil karşıdaki bir kişiyle ilgili olabilir. Bunu düşünebilirdi. Yani belki senin karşındaki insan ilişkiye hazır değil. Belki senin karşındaki insan sevgiyi kabul edemiyor. Seninle ilgili değil belki. Ya da seninle ilgili belki. Ne yapacaksın? Mesela bağlanma biçiminde bir durum var demek ki. Kaygılı bağlanıyorsun, kaçıngan bağlanıyorsun. Çocukluk travman tetiklendi. Senin en iyi versiyonun o noktada terapi alırdı. Evde oturup ona kızmazdı ya da kız WhatsApp grubuna kanka bana bunu dedi demezdi ya da erkek sen agalarıyla oturup kanka kızlar da böyle ya. Evet kanka ya kızlar böyle. Evet kanka ya kız milleti böyle. Kızlar buluşuyor. Kanka evet erkek milleti böyle. Hani böyle şeyler yok. Böyle şeyleri duymak istemiyorum kanalımda ayrıca. Lütfen bu mentaliteyi istemiyoruz. Erkekler böyledir, kadınlar böyledir demiyoruz. Ama eğer erkekler böyledir inancımız varsa veya kadınlar zaten böyledir inancımız varsa koşa koşa terapi alıyoruz. Tamam mı? Bu konuda da anlaştık. Terapi için de buraya mail adresini zaten size bırakıyorum. Devam edelim. Kaygıyla mı hareket ederdi yoksa öz değerle mi? Şimdi hayatta bazen bazı kararları ya kaygıyla veriyoruz ya da özdeğerle veriyoruz. İki ses duyuyoruz o an. Kaygıyla verilenler içimizi rahat hissettirmez arkadaşlar. Böyle bir için rahat olmaz. Yani bir karar verirken kaygı vardır. Mesela işte aman bu fırsatı kaçırmayayım. İşte yalnız kalacağım. İşte bu sınavı geçebilecek miyim? Yapabilecek miyim? Para kazanabilecek miyim? Bu kaygının sesidir. Özdeğer de şöyledir. Evet bu kişiyle ilişkiye başlayacağım. Çünkü hayalimdeki bir partner bu. Evet. Ben onu seveceğim ve o da beni sevecek. Evet. Ya da işte bir sınav. Evet bu sınava yeteri kadar çalıştım ve emeklerimin karşılığını alabileceğime inanıyorum demek mesela. Ya da işte bir işe giriyorum. Evet bu iş benim için güzel olacak, keyifli geçecek ve karşılığında da emeğimin karşılığını alabileceğim umarım gibi. Bu mesela daha özdeğerin sesidir gibi. Hangi alışkanlıklarını bırakırdı? Şimdi bu çok önemli. Bakın videonun en önemli... Ay yapamadım. Videonun en önemli kısmına geldik. Duruyoruz. Çok önemli. Lütfen buraya bak şu an. Bırak her şeyi. Hangi alışkanlıklarını bırakırdı? Kötü alışkanlık diyeceğiz. Dur. Kötü alışkanlık sadece sigara içmek, alkol kullanmak, uyuşturucu kullanmak mı? Kötü alışkanlık sadece bu mu? Kaldı ki sigara da çok masum. Ben hayatım boyunca hiç içmedim, denemedim bile ama sigara emin olun düşünüldüğü kadar da kötü bir şey değil. Hani sigara içenleriniz varsa çok kötü bir şey yapıyormuş gibi hissetmeyin. Bakın hayatım boyunca içmedim, denemedim bile ama yine de o kadar da kötü değil. Bunu da çok araştırdım. Yani sigaradan çok daha kötü şeyler var. Yani her gün cips yemek bence sigara içmekten daha kötü mesela. Neyse. Ama şunu diyeceğim. Durun. Kötü alışkanlık demek sadece bu mu? Değil. Saatlerce TikTok kaydırmak kötü alışkanlık değil mi? Ya da seni üzen bir ilişkiye tekrar dönüp durman, sana kötü davranan insanlara tekrar dönmen kötü bir alışkanlık değil mi? Günlerini boş harcaman kötü bir alışkanlık değil mi? Dedikodu yapmak kötü bir alışkanlık değil mi? Allah'ın sana verdiği bu bedene kötü bakmak kötü bir alışkanlık değil mi? Gibi. Hangi alışkanlıkları bırakırdı? Yüksek versiyonu, senin şu an yaptığın. Bunu bir düşün. Uyanma saati, uyuma saati olabilir. Ha mesela ben gerçekten bu konuda da hani öz eleştiri yapacağım. Saat şu an 3 oldu. Görünmüyor ama mesela bu benim için kötü yani. Gecenin 3'ünde de hala video çekiyorum. Ne ara uyuyacağım, ne ara yarın uyanacağım. Bu mesela kötü bir alışkanlık.
Benim şu an 11 gibi uyumam lazım sirkadiyen ritmime göre ama neyse sizin için, tamam, sizin için, bak sizle konuşmak için size video çekeceğim diye uyumadım, değerinizi bilin. Şimdi videomuza devam edelim ama dediğim gibi hangi alışkanlıkları bırakırdı? Bakın uzun uzun düşüneceksiniz, kusura bakmayın, kolay yoldan bir şey yok, oturacaksın bu videoda konuştuklarımızı düşüneceksin, devam edelim. Veya hangi alışkanlıkları başlatırdı? Spor yapmak, erken uyanmak, işte düzenli meditasyon yapmak, terapiye başlamak, bunlar da güzel alışkanlıklar, başlanması gereken alışkanlıklar. Bir diğeri de şu an yaşadığın olaylara nasıl bakardı, nasıl davranırdı? Bunu düşünmek. O halde videomuz çok fazla uzamasın çünkü çok uzamış. Buradan devam edelim. Dediğim gibi bu soruyu hayatınızın her döneminde düşünmenizi istiyorum. Her döneminde, her yaşta, her kararda. Kararın ne olursa olsun bu soruyu aklından çıkarmayacaksın. Soru şu. Şu an benim en yüksek versiyonum, şu an benim yüksek benliğim bu olayda nasıl davranırdı ve ona göre davranacaksın. Ve ona göre davrandığında da bir gün o yüksek versiyonuna ulaşacaksın. Sonra gelip bana teşekkür edeceksin. Ama etmesen de olur. Yeter ki sen mutlu ol. Benim isteğim bu. Ben Beste Doğa Güven. Bugün en iyi versiyonumuz olmayı konuştuk. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bu arada Cici sizle konuşurken uyudu. Cici, bak burada benim kanalımda harika ablalar, abiler var. Bak, herkese selam söyle. Öp herkese. Öp hadi. Evet, Cici uyumuştu. Cici'yi uyandırdık. Cici'nin de sirkadiyen ritmini bozduk bugün gece 3'te. O da şu an yanımda bana eşlik etti. Onu uyandırdım şu an. O halde size görüşürüz diyoruz. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar Cici ile birlikte. Eğer kanala abone değilseniz mutlaka abone oluyorsunuz. Ben gecenin 3'ünde size video çektiysem siz de abone oluyorsunuz. Kusura bakmayın. Ve yorumlarınızı da bekliyorum. Dediğim gibi terapi almak isteyenleriniz için buradaki mail adresine mail atıyorsunuz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.